Lenora Tarot'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklınızdaki kişilerle ilgili genel bir bilinçaltı okuması yapacağız. Bakalım kolektif içindir ve zamansız zamanlıdır arkadaşlar. Bakalım aklınızdaki kişiler bugün şu an hangi enerjilerdeler ve nelerle uğraşıyorlar. Bir bakalım. Bakalım aklınızdaki kişilerin şu an sizinle ilgili enerjileri ne durumda? Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Hype yaparak da kanalın öne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Güzel pozitif enerjileri üzerinize çekebilmek için de yoruma aldım kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları ve emojiler bırakabilirsiniz. Bakalım aklınızdaki kişiler şu an anlık enerjide ne durumdalar? Bu tarafı da sizinle ilgili şimdi bilinçaltını hemen açalım. Benden özel bakım almak isterseniz Lenora Tarot Astro Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar orayı randevu oluşturmak için kullanmaktayım. Oradan randevu oluşturabilirsiniz. Evet, aklınızdaki kişiler şu an kendi enerjilerinde, yani kendi güncellerinde ruhsal alemle bağlantı kurmayı, yani biraz daha kendilerini maneviyata vermiş durumdalar. Evet, ilahi güçler tarafından işaretler alıyor olabilirler ve bir şeylerin farkındalığını anlıyor olabilirler. Fakat biraz daha maneviyata yönelmiş durumdalar. Ve ilahi zamanlamayla birlikte şu an beklediği süreci neyse o sürecin zaten kendiliğinden şekilleneceğini, bir şekilde durumun toparlanabileceğini söylüyor kartımız. Evet, ve ilahi zamanlamaya da güveniyor. Bir şeyleri akışa bırakmış, zamana bırakmış durumda. Ve kalbin çağrısı. Kalbinin sesini dinlemek istiyor ve zaten her şeyin kalbinden geçen, yani o sesin doğru olduğunu düşünüyor ve kalbinin çağrısını dinleyerek bir yol izlerse, buna göre bir hal ve harekette bulunursa da en doğru kararı vermiş olacağını düşünüyor aklınızdaki kişiler. Ve barışma kartı geldi. Aklınızdaki kişilerin şu an küs olduğu, dargın olduğu bir kimse varsa bu kimseyle barışma niyetine girmiş. Evet, geçmişten biri hayatına geri dönüyor. Evet, geçmişinde bıraktığı, bu siz de olabilirsiniz. Zaten şimdi sizinle ilgili enerjiye de bakacağız. Geçmişinde bıraktığı o kişiyle tekrardan bir barışma yaşansın istiyor aklınızdaki kişiler. Ve olması gerektiği gibi, her şeyin tam da olması gerektiği gibi geliştiğini düşünüyor. Yani olanı kabul ederek huzuru ve bilgeliği buluyor aklınızdaki kişiler. Yani kendini akışa bırakmış, olanı olduğu gibi kabul ediyor ama bir yandan da barışma umudu var bu kişinin içinde. Sizinle tekrardan bir araya gelme, barışma gibi bir niyeti var. Şu an aklından bunları geçiriyor. Evet, sizinle ilgili bilinçaltında ne var dediğimizde, aranızdaki mesafeye rağmen sizi bağlı tutan enerjiyi hala hissediyor. Evet, sizi bağlı tutan o enerjiyi hala hissediyor. Yani hala aklı sizde. Hala sizi düşünüyor diyebiliriz. İlahi şefkat. Şimdi tam da zamanı. Dualarınız duyuldu ve başaracaksınız. Haklı çıkacaksınız. Evet, biraz ilahiye sığınmış olabilir. Zaten demiştik, biraz maneviyatına yönelmiş durumda. Sizinle ilgili dileklerde, niyetlerde bulunuyor olabilir. Veya her şeyin yoluna girmesi için dualar da ediyor olabilir bu kişi. Evet, ve dualarının kabul olmasını ve bu konuyla ilgili bir başarı elde etmeyi umut ediyor aklınızdaki kişiler. Ve seni özlüyor. Evet, aklınızdaki kişiler, hayatı sensiz boş geliyor. Seni kelimelerle anlatılamayacak kadar çok özlüyor ama bir şeyleri düzeltmek için çok geç olduğunu düşünüyor. Evet, bir şeyleri düzeltmek için artık çok geç. Hani zamanında bir hamle yapmalıydım. Artık çok geç oldu. Bu saatten sonra hani tekrardan bir araya gelemeyiz gibi ara ara da böyle umutsuzluklara kapılıyor aklınızdaki kişiler arkadaşlar.
Ve bilinmeyen durumlar onu korkutuyor. Onun hayatına getirdiğiniz bereketi görüyor ama yanılmış olmaktan da bir yandan korkuyor. Yani aslında sizinle ilgili güzel tarafları da düşünüyor ama diyor ki ya yanılıyorsam, ya ileride şöyle olursa, ya ileride böyle mevzularla karşılaşırsak gibi böyle olumsuz kurgular da var sizinle ilgili bu kişinin kafasında. Ve sizi güçlü ve büyülü bir insan olduğunuzu düşünüyor. Yani enerjinizle, hal ve hareketlerinizle, davranışlarınızla onun üstünde bir etkiniz olduğunu düşünüyor bu insan. Evet, şimdi genel ruh haline bir bakalım. Aklınızdaki kişilerin bugün, bu sabah aklınızdaki kişilerin genel ruh hali ne durumda? Hemen bakalım. Evet, aklınızdaki kişiler şu an korku ve tedirginlik yaşıyorlar. Gelgitler yaşıyorlar hatta kendi içlerinde. Bir öyle düşünüyorlar, bir böyle düşünüyorlar. Kendi içlerinde çakışmaları var. Sezgilerinde ise artış yaşıyorlar. Ve bunun dışında da sevgi, şefkat enerjileri de yükselmiş durumda. Yani biraz duygusal bir moda da girmiş olabilir aklınızdaki kişiler arkadaşlar. Şimdi bir de ortak enerjinize hemen bakalım. Aklınızdaki kişilerle ilgili genel açılımlarımı her sabah saat 8'de yapmaktayım. Dilerseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. 2 günde bir falan da 3. kişi açılımları da ekstradan yapmaktayım. Onları da yine takip edebilirsiniz. Ahenk. Akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalama, ılımlı yaklaşımlar ve iyi geçinmek. Evet, aslında ortak enerjide bu var. Yani ortak enerjide tekrardan birbirinizle bir uyuma girmek, tekrardan iyi anlaşıp iyi geçinip bir şeyleri yoluna sokma durumu gözüküyor. Peki bu kişinin kalbinden ve zihninden size karşı ne geçiyor? Bakalım. Şu anın enerjilerinde bu kişinin kalbinden ve zihninden size karşı ne geçiyor? Hemen bulalım. Evet. Evet, şu an bu kişi bir özgürlük enerjisi içerisine geçmiş. Her şeyi sıfırdan başlayabilmek, bir şeylere yeniden başlayabilmeyi oldukça istiyor. Yani geçmişi geride bırakmak, artık temiz bir sayfa açmak ve bu temiz sayfada yürüyebilmeyi istiyor. Ve gerekirse riskler de almaktan kaçınmayacağı görünüyor. Bunun dışında aklınızdaki kişilerin bazı egosal hal ve hareketleri olabilir. Bu kişiler birazcık narsist yapıda, biraz bencil, egoist yapıda kişiler olabilir. Yani kendi egoları, kendi o yenemedikleri düşünce kalıpları sebebiyle şu an için bir hamle yapmıyor olabilirler. Yani biraz egosal sebeplerden dolayı geri durma ihtimalleri var aklınızdaki kişilerin, ama akıllarında geçen şu ki dileklerin, bu isteklerin gerçekleşmesini, tekrardan bir mutluluk ve memnuniyet duygusunun olmasını istiyor. Yani ve bu ilişkiyle ilgili bir zafer kazanmayı istiyor bu kişi. Her ne kadar şu an bir geri duruşu olsa da aslında bir bekleme enerjisi içerisinde. Yani bir yandan da aslında sizi merak ediyor. Sizi merak ediyor ama şu an için bekleyip geride duruyor diyebiliriz. Evet, sizin artık bir şeyleri arkanıza dönüp gittiğinizi ve duygularınızı hiçe saydığınızı düşünüyor aklınızdaki kişiler. Çünkü her ne kadar o gittiğiniz yolda canınız da yansa, üzgün de olsanız, isteyerek gidiş olmasa da bu, zorunlu olarak bir gidişiniz olsa da bu durumun böyle olması gerektiği için gittiğinizin farkında. Yani sizin istemeyerekten artık kendi yolunuza, kendi yönünüze gittiğinizi düşünüyor. Ve bu kişi de hayatında şu an ikilikler yaşıyor. İkilemler yaşıyor. Yani bir yandan siz arkanızı dönüp gitmişsiniz. Bir yandan da vazgeçemediği bazı durumlarla sizin aranızda kalmış gibi duruyor. Yani sizinle başka bir durumu aynı anda idare etmeye çalışırken siz belli ki buradan alamadığınız
durumlar nedeniyle, yani hak ettiğim sevgiyi göremedim, hak ettiğim ilgiyi alamadım, beklentilerimi karşılamadı gibi düşüncelerle bu ilişkiden gitmek zorunda kalmışsınız. Ve aklınızdaki kişi de evet, o hayatındaki konu, durum, kişi neyse sizinle böyle arada ikisini birden yürütmeye çalıştığı, ikisini birden dengede tutmaya çalıştığı, örnek verelim, iş hayatıyla aşk hayatı ya da ailesiyle siz ya da diğer bir partneriyle siz. Mesela iki arada bir derede kalmış olabilir bu kişi ve sonuçta bu dengeyi sağlayamadığı için de siz gitmişsiniz. Bu gözüküyor şu an. Bunları düşünüyor. Kalbinden, zihninden geçenler bunlar. Peki olası geleceğinizde bu insanla neler olur? Bakalım. Bu kişi sizin ondan üstün olduğunuzu düşünüyor. Yani size yetemeyeceğini, sizin için zayıf kalacağını, zayıf bir karakter olacağını düşünüyor. Yani sizi bir imparatoriçe gibi görüyor. Sizi böyle bir üst konumda bir insan olarak görüyor. Fakat kendini ise böyle hani hiçbir iş yapamayan, işte biraz böyle düşük enerjilerde, hatta bazı konularda mağduriyete uğramış, bir şeylerin sorumluluğunu alamayacak bir modda hissediyor bu kişi öncelikle. Çünkü sizin hani güzelliklere, iyiliklere hak ettiğinizi düşünüyor ve böyle bir hayata alışık olduğunuzu da düşünüyor. Yani konfora, lükse alışık olduğunuzu düşünüyor aklınızdaki kişiler. Bunları size sunamayacağını da düşünüyor. Şu an sizin isteklerinizi yerine getiremeyeceğini ve sizi memnun edemeyeceğini de düşünüyor. Bu sebeplerden dolayı da biraz geride durmuş durumda. Sadece kendini savunmaya çekmiş, bulunduğu alanı korumaya çalışıyor ve şu an için bir hamle yapmak istemiyor aklınızdaki kişiler. Biraz daha durumu, süreci ertelemek ve zamana bırakmak istiyor. Zaten ne çıkmıştı? İlahi zamanlama. Barışma çıktı. Evet, barışmak istiyor ama kendini bir türlü hazır hissetmiyor. Henüz o cesaret yok. Evet. Sonrasında ise ne görüyoruz? Aslında istediği şeyi görüyoruz. Aslında size bu somut beklentiniz neyse bunu sunabilmek istiyor. Ve bunu sunamadığı için de, kendini bunun için yetersiz gördüğü için de bu insan şu an bunu yapmak için yetersiz gördüğü için ne olmuş? Bir bitiş yaşamışsınız. Sizi kaybetmiş gibi hissediyor kendini şu an. Her şey bitmiş, sizi kaybetmiş gibi hissediyor. Çünkü size sizin istediğiniz, hak ettiğiniz o somutluğu sunamamış. Evet, bununla ilgili de bir ızdırap ve acısının da olduğunu görüyoruz. Kendini kaybetmiş gibi hissediyor. Ve şu an zihinsel olarak da ikilemler içinde, hiç iyi bir durumda değil. Zor bir karar vermek zorunda ve kafasında bir sürü çelişkili düşünceler var. Yalnız bu düşüncelerden birini tercih etmek zorunda ve artık yoluna bakmak zorunda. Sezgileriyle karar vermeye çalışıyor. Zaten şurada da ne demiştik? Kalbin çağrısı. Kalbiyle karar vermeye çalışıyor şu zor ve ikilemli durumdan. Şu an mantığıyla karar almaya çalışıyor fakat bu onu zorluyor. Oldukça zorluyor. Kafası çok karışmış durumda. Böyle bir mevzu var. İkili bir durum var zihninde. Zamanında zaten bakınız hep 2'nin altına ne geldi? 2 geldi gene. Yani bir şeylerle sizin aranızdaki o dengeyi tutturamamış yani. Başka bir tarafla sizin aranızda denge sağlamak istemiş. O tarafı da bırakmak istememiş aslında. Sizi de bırakmak istememiş. Ama sonra olaylar bu noktaya gelmiş gibi görünüyor. Şimdi de yine bir karar almak zorunda. Net bir karar almak zorunda ama bu kararda bu kişiyi çok fazla zorluyor. Ve neşeli, hoş bir enerji içerisinde değil gördüğünüz gibi. Şu an acı çekme enerjileri içerisinde aklınızdaki kişi ve kendini zayıf görüyor. Size sizin hak ettiklerinizi, sizin istediklerinizi sunamayacağını düşünüyor. Durum bu şekilde. Evet. Şimdi bu kişi size neler söylemek ister? Hemen bakalım arkadaşlar. Buradan da
size uyanları alın kabul edin. Bakalım neler gelecek. Pozitif olanları alın kabul edin. Bakalım aklınızdaki kişiler size ne söylemek isteyecek bu sabah. Seni aldatmıyorum ve aldatmadım. Evet arkadaşlar, kolektifin bazıları. Eğer ki bu aklınızdaki kişinin sizi aldattığını düşünüyorsanız, bu kişi diyor ki seni aldatmıyorum ve aldatmadım. Böyle bir durum yok diyor. Ama siz diyorsanız ki yo eminim, ben kanıtım da var. Yani bundan kesinlikle eminim. Kesinlikle hani farklı türlü olamaz gibi durumda olanlarınız varsa, o zaman bu kişi inkar enerjisinde. Fakat eğer ki gerçekten bir kanıtınız yok ise de bu kişi bunu söylüyor. Seni aldatmadım ve aldatmıyorum diyor. Bakalım başka hangi kart gelecek? Beni hala istediğini biliyorum. Yeniden bir araya geleceğimizi ben de hissediyorum. Evet, yani sizin onu istediğinizi biliyor. Yeniden bir araya geleceğiniz aslında o da içten içe biliyor. Ama ne demişti? İlahi zamanlama. Her şeyi zamana bıraktım. Her şeyi akışa bıraktım. Bir şeyler tam olması gerektiği zamanda olacak deyip bırakmış, salmış durumda yani. Pek bu aralar hani pek bir enerjisi de açıkçası yok. Hani bir eylem yapacak mı dedik? Yok, şu an eylem yapacak gibi gözükmüyor. Kafası bayağı karışmış. Hala şu yıkımın ardından kendini toparlayamamış. Bu kişi daha çok kafa karışıklığı yaşıyor şu an. Bakalım başka ne gelecek? Uykusuz geceler geçiriyorum. Çok mutsuzum. Şimdi bu kişiyi belki umursamıyor zannediyorsunuz. Belki hiç düşünmüyor zannediyorsunuz ama bu kişinin söylediği şey şu. Kolektifin bazıları için tabii ki de. Uykusuz geceler geçiriyorum. Çok mutsuzum. Mutsuz enerjilerde arkadaşlar. Bakınız kılıç onlusuyla da zaten uyumlu geldi. Hep kartlar genelde birbirini destekler şekilde geliyor zaten. Bakalım. Size bu ilişkiyle ilgili tavsiye ve önerimiz ne olur? Ona bakalım. Bu açılımdan sonra bu ilişkiyle ilgili size tavsiyemiz, önerimiz ne olur? Yani kolektifin birçoğunda bu kırgınlık, ayrılık durumları, kıskanma durumlarıyla alakalı olabilir. Aldatma ya da yanlış anlaşılma mevzularından kaynaklanmış olabilir. Neticede şu an böyle bir kopukluk var ama aklınızdaki kişi bundan da bir keyif alıyor da değil. Kendisi de mutsuz. Evet, size gelen kart. Yani bu ilişkiyle ilgili bu açılımdan sonra bilmeniz gereken, aynı bir çiçek gibi aşkın da büyümeye devam etmesi için bakımına özen gösterilmesi gerekir. Biraz çaba sarf etmeden mükemmel kalmasını bekleyemezsiniz. Yani birbirinize karşı hani doğru davranış biçimleri sergilemeniz gerekir diyor. Aynı çiçek gibi ne kadar hani iyi davranırsanız, ne kadar işte düşünceli olursanız o şekilde aşkta, sevgide büyümüş, gelişmiş olur diyor. Evet, bakıma ve özene, ilgiye ihtiyacı var bu aşkın diyor. Çaba sarf etmenin de önem arz ettiğini söyledi. Evet, şimdi evrensel tarot destemizden de hemen seçelim arkadaşlar. Bakalım size bu destemizden mesajımız ne olur? Kartlar düştü, bir daha karalım. Hayatında hiçbir şey eksik değil. Eğer ki kendinizi şu an eksik hissediyorsanız, her şeyi kaybetmiş, her şey yok olmuş, bitmiş gibi hissediyorsanız, kartımız size diyor ki hayatınızda hiçbir şey eksik değil aslında. Yani doğru bakış açılarından görmeniz, bakmanız önemli. Yaralarını incele ve onları iyileştir. Evet, yaralarınız neyle ilgiliyse, travmalarınız hangi konuyla ilgiliyse bunları incelemeli ve iyileştirmeniz gerektiğini söylüyor kartımız.
Hemen bir kart daha alacağım. İlahi zamanlamayı kabul et. Gerçek hayat rüyalarda olduğumuz zamandır. İkinci kez ilahi zamanlama kartı geldi arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin şu an kendi güncelinde de bu vardı. Zamana bırakmıştı bir şeyleri ve size tavsiye olarak da diyor ki bu ilahi zamanlamaya bırakma olayını kabul et. Hani biraz kabullenme enerjisine geç diyor kartımız. Ve deste altında da bakınız ne geldi. Adalet yerini bulacak. Bir adalet beklentiniz varsa adalet yerini bulacakmış arkadaşlar. Bunu da söylemek istedim. Evet. Bir de sizler için Rumi destemizden de alalım. Bakalım Rumi size ne söyler. Rumi'den de bir tane kart çekelim. Değneklerin dörtlüsü. Toprak güvenine sadıktır. Evet. Yani arkadaşlar siz de kendinize daha çok böyle işinize, gücünüze ya da sorumluluklarınıza verebilirsiniz. Hayatınızdaki o hani enerjinin, enerji akışının sönüp gitmesine izin vermeyin. Sizi mutlu edecek, sizi huzurlu hissettirecek işlere odaklanabilirsiniz ve zamanınızı verimli bir şekilde de kullanabilirsiniz. Evet, açılımımız bu kadardı. Kanala abone olup ve beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki açılımda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.